Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide yaprak bakımı nasıl olmalı ve nasıl temizlenmesi gerekiyor? Bununla ilgili sizlere önemli bilgiler paylaşacağım. Özellikle orkidelerinizin yaprak temizliğini mutlaka düzenli aralıklarla yapmanız gerekiyor. Orkidelerde özellikle oluşabilecek bir takım hastalıklar ya da böceklenme durumu orkidenin bütün genel yapısını engeller. Eğer orkide yaprakları sağlıklı değilse orkideler sağlıklı kökler ve çiçek dalları çıkaramaz. Bu yüzden orkidelerinizin genel durumunu anlamak istiyorsanız önce yapraklarına bakmanız gerekiyor. Bugün sizlere özellikle orkidenizin daha fazla sağlıklı olabilmesi için, sağlıklı kökler çıkarabilmesi için ve bol bol yeni çiçekler çıkarıp canlı, sert ve yeşil yapraklara sahip olabilmesi için önemli 3 püf noktadan bahsedeceğim ve sizlere önemli bir yöntem göstereceğim. Bunun için hemen bir kase dolusu su doldurdum. Bu su arıtma suyu ve hemen bu suyun içerisine karbonat koyacağım. Karbonat bildiğiniz üzere anti asit özelliği olan bir temizlik ürünüdür. Bunu günlük yaşantımızın her alanında görebiliyoruz. Bunun için kullanacağım yaprak temizliğinde sadece 1 çay kaşığı kadar dolduruyorum bakın. 1 çay kaşığı dolusu karbonatı bir kase suyun içerisine, yani 200 milim su olarak düşünebilirsiniz. İçerisine koydum ve karbonat içerisinde eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Karbonatı orkide yapraklarımıza özellikle kullanmamızın nedenlerinden bir tanesi de böcekleri uzak tutmak ve mantar gibi bir takım hastalıkları da uzaklaştırmak. Özellikle bahçeniz varsa ya da eğer evde çiçek besliyorsanız maalesef çiçeklere zarar verebilecek böcekler ya da kemirgenler olabiliyor ve bunları uzaklaştırmak için mutlaka karbonat kullanın. Üzerine de nem yağı kullanacağım. Daha önceki videolarımda size nem yağından bahsetmiştim. Nem yağı biliyorsunuz ki tespih ağacından üretilen tamamıyla doğal bir yağdır. Bu yağdan da yine aynı şekilde 1 tatlı kaşığı kadar nem yağı kullanıyorum. Nem yağı özellikle orkidelerin yapraklarını bir takım mantar gibi hastalıklardan, trips böceği için ya da unlu bit, kabuklu bit gibi bir takım böceklerden koruyan bir yağdır ve özellikle orkide yapraklarına bir canlılık ve parlaklık sağlar. Bakın ikisini karıştırıyorum şu anda. Karbonat ve nem yağını karıştırdık. Bu orkidelerimiz için çok faydalı bir karışım oldu. Bunu nasıl kullanabiliriz? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Çiçeklerimizin yapraklarını uzun süre silmediğimiz zaman bu şekilde bakın tozlanabiliyor ve bu tozlarda bazen bizim göremediğimiz özellikle yaprak altlarında bir takım hastalıklar ya da böceklenmeler oluşabiliyor. Ve bunlardan korunmak için mutlaka orkidelerinizin yapraklarını düzenli olarak hem alttan hem de üstten silmeniz gerekiyor. Bunun için bir pamuğu bakın hazırlamış olduğum karışıma döktüm ve bu şekilde yavaş bir şekilde yaprakları çok incitmeden siliyorum. Bakın sildiğim gibi hemen üzerindeki renk tonunun farklılığını görebiliyorsunuz. Daha canlı, parlak ve yeşil görünüyor şu an. Bakın yakından da göstermek istiyorum. Bakın hemen canlandığını sizler de görebiliyorsunuz. Bu özellikle içerisine koyduğum nem yağından dolayı parlaklık sağlıyor ve orkidelerin daha canlı durmasını sağlıyor. Ve nem yağı kokusundan dolayı da gelebilecek her türlü böcek ve haşerelerin uzaklaşmasına da yardımcı oluyor. Çünkü ağır bir kokusu var. Fakat kesinlikle nem yağını direkt yapraklarına sürmeyin. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer direkt nem yağını suya koymadan direkt yaprakları silmeye kalkışırsanız maalesef yapraklara zarar verir. Dediğim gibi her zaman anlattığım püf noktalara dikkat etmeye çalışın ve mutlaka su ile karıştırıp yapın. Bakın gördüğünüz üzere yaprak altlarında siliyorum. Özellikle bitkilerinizi bunu hasta olmadan önce ya da böceklenmeden önce kullanmalısınız. Eğer
Bizler bu tarz karışımları böceklendikten sonra, ileri seviyede hastalandıktan sonra kullanırsak maalesef istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Çünkü bunlar tamamıyla doğal yöntemlerdir. Ve bu tarz doğal yöntemler bizim orkidelerimize düzenli olarak kullandığımız zaman hem böceklenmesine karşı hem küf hem mantar hastalığına karşı korunmuş oluyoruz. Ve bu tarz problemlerle karşılaşmamış oluyoruz. Sizler de mutlaka hem unlu bit, hem kabuklu bit, hem mantar, hem de trips gibi böceklerden, hastalıklardan korunmak istiyorsanız bu yapmış olduğum karışımı uygulayın. Bakın gördüğünüz gibi orkidem yeniden canlandı ve şu anda çok canlı ve parlak gözüküyor. Özellikle orkide yapraklarına bizler bakarak orkidemizin sağlıklı olup olmadığını da anlayabiliyoruz. Eğer orkidelerinizin yaprakları canlı, sert ise bu orkidenizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Fakat eğer sararmaya başlıyor ve giderek rengi değişiyorsa bu sağlıksız olduğunu gösteriyor. Bakın iki yaprak arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Silinen yaprak ile silinmeyen yaprak arasındaki fark gayet açık. Orkideleri bu şekilde sildikten sonra yapmanız gereken ikinci püf nokta ise orkidelerinizi mutlaka pencereyi üstten açarak havalandırmanız gerekiyor. Her yaprak temizliği ya da sulama sonrasında orkidelerde önemli olan püf nokta orkidelerin havalandırılması. Kesinlikle direkt rüzgarlı bir yere koymayın. Eğer orkideleriniz çiçekli ise sizler rüzgarlı iki pencereyi açıp rüzgarda bırakırsanız çiçeklerinde solma olur. Yine üçüncü püf nokta ise orkidelerde yaprakların canlı, sert olması ve yeni yapraklar çıkarmasının yine en önemli püf noktalarından bir tanesi kesinlikle orkide yapraklarının bol ışık alması. Bütün videolarımda anlatmaya çalışıyorum. Orkidelerinizin sağlığı için, yeni yaprak, çiçek dalı çıkarabilmesi için gün ışığını alması çok önemli. Eğer orkideleriniz gelişim göstermiyorsa mutlaka orkidenizin konumu iyi değildir. Bu yüzden orkidelerinizi pencereye yakın, sabah ya da ikindi güneşine kısa süreliğine alan direkt bir pencere kenarına koyabilirsiniz. Ve bu orkidelerinizin yapraktan daha hızlı gelişmesine yardımcı olacaktır. Bildiğiniz üzere orkideler yapraktan ışığı asıl alırlar ve gelişim gösterirler. Bu yüzden orkidelerinizin bol bol ışık alması ve kısa süreliğine sabah ya da ikindi güneşini alması orkidelerinizin yapraklarının canlı, sert olmasına ve en önemlisi de çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olacaktır. Eğer anlattığım bütün bu püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz istediğiniz gelişimi gösterecektir. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı çevrenizde ve etrafınızda paylaşabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için mutlaka sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp eğer bu yaptığım yöntemleri deniyorsanız yorumlar kısmına da sonuçları paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.